Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Konumuz erkekler kadının orgazm taklidini anlar mı? Evet, erkeklerin kadının orgazm taklidini yaptığını her zaman anlamaları mümkün değil. Özellikle kendi zevkine o sıra konsantre ise, bencil bir yapısı varsa, o sırada da prezervatif kullanıyorsa, karşıdaki kadın taklit mi yapıyor, sahte mi anlaması aslında çok düşük bir ihtimal. Eğer kadın isterse vajina kasılmalarını yaparak karşıdaki partnerini kandırabilir. Bunu hiçbir erkeğin de anlaması mümkün değil. Çünkü diğer taraftan şimdi erkeklerin taklit yapması mümkün değil. Çünkü görünen bir şey var ortada. Bir ejekülasyon oluyor, bir sıvı çıkışı var. Ama kadınlarda biliyorsunuz sıvı çıkışı yok. Sadece o ritmik vajina kasılmaları var. Bazı erkekler bu ritmik kasılmaları hissederler ve kadının orgazm olduğunu anlarlar ki deneyimlidirler bunlar bu konuda. Ama kadın da pelvik taban kaslarını kasarak, vajinayı kasarak partnerini kandırabilir. Vajina kaslarının kontrolü kadınların elinde. Ancak neden kadın erkeği kandırıyor? Yani bence aslında bu önemli bir soru ve bu sorunun cevabı da önemli. Kadın neden buna gerek duyuyor, neden ihtiyaç duyuyor, neden partneriyle aralarında şeffaf bir ilişki yok? Asıl altını çizmemiz ve üzerinde durmamız gereken konu bu. Biraz burayı açmak istiyorum. Şimdi kadın neden taklit yapar? Bizim ülkemizde kadın bilmiyordur. Yani orgazm olmayı bilmiyordur. Kulaktan dolma işte birkaç filmden öğrendiği şeylerle oradaki kadınları taklit ediyordur. Diğer taraftan bilmediği için de partnerine, erkeğe ben bu işi bilmiyorum, zevk almıyorum mesajını vermemek için yapar. Diğer bir sebep karşıdaki partnere yetersizsin, beceriksizsin, beni orgazm edemiyorsun hissini vermemek için yapar. Bir diğer sebep de artık yeter üstümden bir çık git. Bizim kadınların birçoğu da bunu yaparlar. Hani ben oldum tamam artık bitti filan sen de ol. Bu iş uzamasın kaçmak için yapar. Şimdi ilk yapan kadınlar yani o bilmediği için yapan kadınlar aslında kendi topuklarına sıkıyorlar. Şimdi sen bu işi bilmiyorsun, nasıl orgazm olacağını da bilmiyorsun. O noktada partnerinden destek alman. Hani ben olamadım desen belki partnerin tarzını değiştirecek, tekniğini değiştirecek. Senin olabilmen için farklı şeyler deneyeceksiniz birlikte. Aslında kendine zarar veriyorsun söylemeyerek. Yakın zamanda bir hastam geldi. 22 yıllık evli. 42 ya da 44 yaşında kadıncağız. Hocam dedi, sizin dedi bu videolarınızı dedi izlediğim için uyandım dedi. Ben dedi şimdiye kadar hep taklit yaptım. Hani bu işin nasıl olacağına dair de hiçbir fikrim yoktu. Hep böyle eşim üzülmesin, eşim değersiz hissetmesin, eşim başka kadına gitmesin diye taklit yaptım. 22 senenin sonunda geldiğim nokta artık istemiyorum. Ne yanıma yaklaşsın, ne aynı yatakta yatalım. Yani git hatta kuma al dedim diyor kocama. Ama diyor yanlış yaptığımda farkındayım. Onun için size geldim. Ben nasıl orgazm olabilirim? Tabii nasıl orgazm olabilirimle ilgili birçok videom var. Onları da izlemiş. Kendi kendini keşfetme sürecine başlamış ama partnerle ilişkide hala orgazm sorunu yaşıyor. Peki bunu dedim bana anlattığın gibi kocana anlattın mı? Kocan biliyor mu? Yok hala taklit yaptığımı zannediyor. Dedim yani o işi söyleyecek kişi muhatabına söylememişsin. Hani ustası orada, tamiri yapacak orada, birlikte yöntemi bulacak orada. Onunla paylaşacaksın ki birlikte yol alabilirsiniz. O noktada ben sana gene gerekenleri göstereceğim. Gereken yardımı eşinle beraber yapacağım sana. Ama o kadar böyle düşünsene. Kadın hala söylememiş kocasına. Çünkü bizim kadınlarımız kocalarıyla konuşma özürlü. Yani aynı yatağa çıplak giriyor, aynı yatakta sevişiyor ama zevk almadığını söyleyemiyor. Çünkü kadının çocuk doğurması kutsal, kadının sevişmesi günah. Öyle yetiştirildi bu kız çocukları. Ve bu videoları izleyen kadınlar, erkekler lütfen kendi bedeninizin farkında olun. Öyle taktiklere falan girmeyin, sahtesini yapmaya çalışmayın. O beden size verildi, o organ, klitoris size verildi. Size aksesuar olarak takılmadı o organ. Yaradan size onu taktıysa, ömür boyu yaşanmayacak bir organ taktıysa kullanın diye taktı. Kullanmanızda partnerinizle kullanarak olacak. Bunu da eşinizle iletişim halinde çözeceksiniz. Çünkü siz taklit yaptığınızda partneriniz bunu anlamaz. Eğer erkeğiniz sizi çok iyi tanıyorsa, sizinle bir cinsel yolculuğunda deneyim kazanmışsa, cinsel açıdan birbirinizi ne kadar iyi tanıyorsanız o zaman anlar. Ama partneriniz sizi tanımıyorsa ki
bizde şöyle bir durum da var. Erkekler de kendilerine çok odaklılar. Hani partnerdeki geri bildirimleri hepsi takip etmiyor. Gözünden anlamıyor, bedeninden anlamıyor, inlemesinden anlamıyor. Ancak kendine, sonucuna, ejekülasyonuna, tüketime dayalı bir sekse odaklı. Ama partnerini iyi okusa, kadını iyi okusa aslında çoğu erkek anlar. Sevgili hanımlar, neden böyle bir davranışı geliştiriyorsunuz? Bunun üzerinde düşünün. Bizim için önemli olan nokta bu. Kadın orgazm taklidi neden yapmaya ihtiyaç duyuyor? Sevgili beyler, siz de bunu düşünün. Bu ihtiyaçlar sizi kırmamak için mi yapıyor bu kadın? Partnerlerini kırmamak için mi yapıyorlar? Üzmemek için mi yapıyorlar? Yorgunken ilişkiye girdi, hani bir an önce ilişki bitsin diye mi yapıyorlar? Yoksa işte orgazm olmayı bilmediği için mi yapıyorlar? Taklit yapıyorlar. İşte bunlar aslında çözülmesi gereken noktalar. Ve şunu da belirtmem gerekiyor ki bir kadın olarak her cinsel ilişkide orgazm olmak şart da değil. Yani kadınlar zaten öyle her defasında onlar için böyle her defasında orgazm olan önemli değil. Erkeğinin ona dokunması da önemli, yakınlaşmak da önemli, öpüşmek de önemli, sevgi duyulduğunu, ilgi duyulduğunu görmek de önemli. Sevişmenin her anından kadın aslında zevk alır. O pilota fazı bile bizim kadınlarımız için yeterli. O öz sevişmeye gereken süre, önem ve yeterlilik verilirse zaten ardından orgazm kadına ödül olarak geliyor. Ama orgazm olmasa da çoğunlukla kadınlar bu öz sevişmeden zevk alırlar. Zevk aldıkları noktada da orgazm taklidi yapmaya da ihtiyaçları olmaz. Sen orgazm olamıyorum, ne yapmalıyım diye bana soruyorsan, eğer bu soru takıntı haline geliyorsa bunu böyle takıntı haline getirmemek gerekiyor. Kadın olarak sonuca, orgazma hedef olursan, sadece buna konsantre olursan, İşte o zaman orgazm olman imkansız hale gelir. Önemli olan o cinsel birliktelikte, o yatakta karşılıklı birbirinizden zevk almanız. Birbirinizin bedenini, birbirinizin zevki için kullanmanız. Ayrıca her cinsel birleşmede orgazm olmayı gerektirecek bir şey yok. Hani bu bir sınav da değil. Oldum, başardım, olamadım, başaramadım. Yani böyle bir şey yok. Karşılıklı haz ve doyumdur önemli olan. Bu bir oyun aynı zamanda. Birbirinizin bedeninden keyif aldığınız bir oyun. Ama siz her defasında orgazm olamıyorum diye takıntı haline getirirseniz o noktada sevgili kadınlar şunu yapabilirsiniz. Mastürbasyon yapın. Bedeninizin zevk noktalarını keşfedin ve buna göre de partnerinizi yönlendirin. Cinsellikle ilgili olumsuz duygularınız varsa, düşünceleriniz varsa, inançlarınız varsa, kültürel olarak suçluluk duygusuyla yetiştiyseniz, günah duygusuyla yetiştiyseniz, yani cinselliğe dair inançlarınız bu yöndeyse o zaman durumunuz daha kötü hale gelebilir. O noktada da bu inançların değiştirilmesi yönünde sevgili arkadaşlarım aşağıya link paylaşacaklar. Cinsel mitler. Bu videoları izleyin. Cinsellikle ilgili yanlış inançlarınızı değiştirmek noktasında size mutlaka yardımcı olacak. Ve kısacası sevgili kadınlar, bedeninizi tanıyın. Nelerden zevk aldığınızı bilin. Cinsel deneyimsizlik, bilgisizlik, yeterli ön sevişme ve uyarı almamanız ve çiftinin ilişkisinde partnerinizin size gereken romantizmi ve ilgi sunmaması orgazm sorunlarına ve orgazm olamamaya neden olabilir. İşte bunları tanıdıkça, yol aldıkça orgazm sorunlarını çözebilirsiniz. Ve sevgili kadınlar, sizin orgazma ulaşabilmeniz için şunları özellikle önermek istiyorum. Kendi cinsel organınızı inceleyin. Ne yapın? Bir ayna koyun karşınıza. Aynada işte dış dudaklarınıza bakın, iç dudaklarınıza bakın. Dokunun. Yani birçok kadın genital bölgesinden bir haber, sadece tüy almadan ibaret olduklarını görüyor. Cinsel organınızı inceleyin. Klitorisi dokunun, çevresine dokunun. Zihninizde fantazileri keşfedin, bedeninizi keşfedin. Klitorise odaklanarak, kendi kendinize mastürbasyon yaparak cinselliği keşfedeceksiniz. Sonra neyi sevdiğinizi, neyi sevmediğinizi tabii partnerinize de açık şekilde konuşmanız gerekiyor. O ön sevişme sırasında ki partneriniz sizin uyarılmanız kadar size destek olabilsin ve yeterli destek olabilsin. Ve vajinal ıslanma gerçekleşmeden de penisi içinize almaya çalışmayın. Önce bir hazırım deyin. Hazırım mesajını karşıya da verin. Hazırım olduktan sonra o penetrasyon olmalı. Hazır olmadan, o ıslanma gerçekleşmeden olduğunda işte o zaman ağrılı ilişkiye dönüyor. O zaman bitsin bir an önce denilen bir taklit sürecine dönüşüyor. Partnerinizin sizi uyarması noktasında da destek isteyin. Tıkantı haline getirmeyin. Andan zevk almaya çalışın. Orgazmı hedefe koymayın. Ama buna rağmen kendinizi yine hani başaramadığınız, olumsuz duygu ve
ve düşünceler içindeyseniz ilişkiye mutlaka rahatlamış ve gevşemiş olarak da başlayın. Eğer rahatlayamıyorsanız, gevşeyemiyorsanız o zaman ne yapabilirsiniz? Partnerinizi alırsınız, bir cinsel terapi merkezine başvurursunuz, bir psikoloğa başvurursunuz, bir cinsel tıp uzmanına başvurursunuz. En kötü ihtimal cinsellikle ilgili doğru kaynaklardan doğru bilgiler alabilirsiniz. Neymiş efendim sevgili beyler, bir kadının orgazm taklidi anlamanız mümkün değil. Kadın çünkü boşalmıyor, bir sıvı yok ortada. Vajini kaslarını kasarak, inleyerek, zıplayarak, hoplayarak size bu mesajı verebilir. Her zaman anlamanız mümkün değil. Kadını iyi okumanız lazım. Ve sevgili kadınlar, niye orijinali varken sahtesini yapıyorsunuz? Bunun sebebini bir düşünün. Ona göre de kendinizi değişim yolunda size engel olan engeller neyse birer birer kaldırın efendim. Bir videonun daha sonuna geldik efendim. Keyifli, sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşam diliyorum. Görüşmek dileğiyle.